Bu videoda Flutter ile geliştirdiğiniz projenizi Android için nasıl yayınlayabileceğinizi anlatacağım. Projenizi başarıyla tamamladınız ve artık insanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Android kullanan insanlar için uygulamanızı Play Store'a yüklemelisiniz. İlk önce bir ikon eklemelisiniz. Burada ben örnek bir ikon oluşturdum. İkonunuzun özellikle 512x512 boyutlarında olması gerekmek. Bu boyutlar Google Play Store'un mağazaya yüklemek için kabul ettiği boyutlardır. Oluşturduğumuz logoyu Flutter Launch Icons paketini kullanarak ekleyeceğiz. İsterseniz manuel olarak da dosyaları değiştirebiliriz. Biz bu videoda paketi kullanacağız. Bunun için pubspec.yaml dosyası içerisine geliyoruz ve dev dependencies altına Flutter Launcher Icons paketini ekliyoruz. Ardından logomuzu Flutter dosya sistemine tanıtmak için assets özelliğini kullanıyor ve logomuzun yolunu burada tanımlıyoruz. En sonunda Flutter Launcher Icons'u ayarlamak için Flutter icons özelliği altında Android, iOS ve ImagePad özelliklerini tanımlıyoruz. Eğer sadece Android için uygulamayı çıkartacaksanız iOS kısmını false yapabilirsiniz. ImagePad kısmına logonuzun dosya yolunu eklemelisiniz. Terminal ekranını açıyoruz ve buraya Flutter pubget yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Ardından ikon dosyalarımızı oluşturması için pakete komut vermemiz gerekiyor. Bunun için Flutter pub run Flutter Launcher Icons main komutunu yazıyoruz. Flutter pub run Flutter Launcher Icons komutunu çalıştırdığımızda Flutter Launcher Icons paketi bizim için Android ikon paketini oluşturdu ve başlatıcı uygulama simgesini yerleştirdi. Şimdi uygulama için bir yükleme imzalama anahtarı oluşturmamız gerekiyor. Uygulama imzalama anahtarını çıkartırken açıklamada vereceğim kodu kullanabilirsiniz. Kodda mavi olarak verdiğim kısım sizin anahtarı nereye çıkarmak istediğinizi anlatan kısımdır. Bu yüzden burayı kendi istediğinize göre şekillendirmelisiniz. Aksi takdirde dosya bulunamadı hatası alabilirsiniz. Kodu girdikten sonra size isminizi, organizasyonunuzun birimini, organizasyon isminizi, bulunduğunuz şehri, ülkeyi ve o ülkenin 2 harfli kodunu soracak. Bu boşlukları girdikten sonra size bütün bu bilgilerin doğru olup olmadığını soracak. Yes diyerek anketi tamamlıyoruz. Böylelikle kod içerisinde belirtmiş olduğumuz adrese yükleme anahtarımız oluşturuldu. Uygulamanızı mağazaya yüklemeden önce Android manifest.xml dosyası içerisindeki bilgilerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Burada uygulamanızın hangi isimle gözükeceği yer almakta. Benim projemin ismi örnek olması açısından harika alt tire uygulama şeklinde gözükmekte. Telefonda alttan tire gözükmesini istemeyiz. Bu yüzden onun yerine boşluk koyuyorum ve ilk harflerini büyük yazıyorum. Bunun dışında değiştirmek istediğiniz özellikler varsa buradan değiştirebilirsiniz. Ayrıca Android App klasörleri altındaki Build Gradle dosyası içerisinde de minimum SDK ve hedeflenen SDK versiyonunu integer olarak yazdığınızdan emin olmalısınız. Metod ismi olarak girildiğinde hata verebilmekte. API versiyonu 21 Android 5'i temsil ederken API versiyon 31 Android 11 temsil etmekte. Application ID tanımının karşılığını değiştirmemiz gerekmekte. Burada com.example harika uygulama şeklinde belirtilmiş. Ancak example kısıtlanmış olduğu için buraya kendi ismimi yazabilirim. Application ID'yi böyle manuel şekilde değiştirdiğimizde başka yerlerde de bu isim kalmış olabilir. Hepsini bir anda değiştirmek için editörümüz içerisindeki arama kısmından com.example yazarak tüm bu isimlerin kullanılmış olduğu yerleri bulabiliriz. istediğiniz ismi veya da organizasyonunuzun ismini yazmanız gerekmekte. Tümünü değiştir demeniz gerekmekte. Pubspec YAML dosyası içerisindeki sürüm ismini kontrol etmelisiniz. Bu sürüm isminde artıdan önce gelen kısım uygulamanın tam versiyon ismi iken artıdan sonra gelen kısım uygulamanın kaçıncı yayınlanan versiyon olduğunu belirtmekte. Yani soldaki kısımda uygulamadaki büyük, küçük veya orta çaplı değişikliklere göre güncelleme yaparken sağ kısımda her yayınlama yaptığınızda bir numara artırmalısınız. Biz şu anda ilk yayınlama yaptığımız için 1.0.0+1'de bırakıyorum. Ktool ile uygulamanızı imzaladıktan sonra Android klasörü altında k.properties isminde bir dosya oluşturmalısınız. Burada mağaza için ve imza anahtarı için belirlediğiniz şifreler bulunmakta. Bu şifreler anketi doldururken doldurduğunuz şifreyle aynı. Burada anahtarın türü olarak yükleme anahtarı olduğu belirtilmiş. Ayrıca anahtarın konumunu da store file metodu karşısında yerleştirmelisiniz. k.properties gizli kalması gereken bir dosyadır. Bu yüzden eğer projenizi GitHub'a yüklüyorsanız k.properties dosyasının gitignore içerisinde bulunduğundan emin olmalısınız. Gitignore dosyası içerisinde varsayılan olarak k.properties dosyası eklenmiş durumda. Bunu buradan kaldırırsanız public olarak GitHub'a yüklediğinizde proje anahtarınızın çalınması ihtimali söz konusu olabilir. Bu gibi durumları engellemek için gitignore dosyanızı iyi okumalısınız. Ardından imzalama anahtarıyla Gradle'a giriş yapmamız gerekmekte. Bunun için Android App klasörü altında Build Gradle dosyamızı açıyoruz ve içerisinde bu komutlara giriyoruz. Bu tanımı Android bloğundan önce koyduğunuzdan emin olmalısınız. Ardından Build Types metodunu bulun ve bu metodu sign-in configs ve build types metoduyla birlikte değiştir. Böylelikle k.properties
dosyası altında tanımladığınız şifre, anahtar dosya yolu ve diğer özellikler Build Gradle dosyası içerisinden de okunabilir hale gelecektir. Ayrıca artık uygulamanız Release modunda Gradle dosyası ile birlikte giriş yapacak. Key Properties ve Build Gradle içerisindeki değişiklikleri yaptıktan sonra artık uygulamanızı Release modunda inşa edebilirsiniz. Bunun için terminalde Flutter Build App Bundle yazıyor ve Enter'a basın. Uygulamanız başarılı bir şekilde Release modunda build edildi. Build alırken Gradle'dan dolayı hata alabilirsiniz. En yaygın hata da Key.Properties dosyası altında anahtar yolunun düzgün belirlenmeyişi. Bunun için imzalama anahtarınızı projenizin içerisinde koyabilir ve daha kısa bir yol belirtebilirsiniz. Bu hataları en aza indirecektir. Ardından tekrar Flutter Build App Bundle şeklinde build alabilirsiniz. Uygulama çıktı dosyasını Build App Output Bundle klasörü altında Release modunda çıkardıysanız Release klasörü altında apprelease.aab dosyası şeklinde bulabilirsiniz. Bu dosya Google Play konsola yüklerken uygulamanın ana dosyası olacaktır. İçerisinde birden fazla APK dosyası taşır. Bu sayede her cihazda düzgün bir şekilde çalışmayı sağlar. Google Play konsol sitesini açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılamak. Eğer böyle bir ekran karşılamazsa ya hesabınızı açmamışsınızdır ya da bir geliştirici lisansı almamışsınız. Geliştirici lisansı almak için $25'lık bir ücreti Google Play konsola yatırmanız gerekmektedir. Eğer Play konsol hesabını oluşturduysanız ve ücreti yatırdıysanız bu sayfayı görmekte bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yeni bir uygulama oluşturmak için tüm uygulamalar sekmesine gelip ardından buradan uygulama oluştur tuşuna tıklıyoruz. Burada uygulama ayrıntıları kısmında uygulamamızın hangi özelliklere sahip olduğunu belirtiyoruz. Uygulama ismini biz şu anda hayali bir uygulama eklediğimiz için harika uygulama şeklinde belirliyoruz. Varsayılan dili İngilizce olarak bırakıyorum. İsterseniz siz Türkçe olarak bırakabilirsiniz. Eğer bir uygulama yayınlıyorsanız uygulamayı, oyun yayınlıyorsanız oyunu seçebilirsiniz. Şu anki geliştirdiğimiz proje uygulama sınıfı. İsterseniz uygulamayı ücretli veya da ücretsiz şekilde çıkartabilirsiniz. Ben ücretsiz tercih edeceğim. Ücretsiz tercih ettikten sonra unutmamanız gereken şey bu uygulamayı sonradan ücretli yapmak isterseniz bunun mümkün olmadığıdır. Yayınladıktan sonra ücretsizden ücretli durumuna geçiremezsiniz. Ancak ücretli bir şekilde ilk başta yayınladığınız uygulamayı ücretsiz moduna dönüştürebilirsiniz. Burada geliştirici program politikalarını ve ABD ihracat yasalarını kabul etmelisiniz. Sonra uygulama oluştur tuşuna tıklamalısınız. Harika uygulamamız için bir konsol paneli oluştu. Bu kontrol panelinde test etme ile alakalı, uygulamanızın kurumuyla, yayınlanmasıyla ve diğer bütün özellikleriyle alakalı kılavuzlar bulabilirsiniz. AAB dosyamızı Google Play konsola yükleyebilmek için sürümlere genel bakış sekmesine geliyor. Burada gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir etkinlik bulunmamak. Yeni bir sürüm oluşturmak için üretim sekmesine gelip buradan yeni sürüm oluştur diyebiliriz. Üretim sürümü oluşturma kısmına geldiğimizde oluşturduğumuz AAB dosyasını buraya yüklemeliyiz. Bunun için yükle tuşuna tıklayabilir veya da kitaplıktan ekleyebiliriz. İsterseniz sürükle bırak yöntemiyle de uygulamayı yükleyebilirsiniz. Sürüm başarıyla yüklendi. Burada otomatik olarak sürüm ismi dolduruldu. İngilizce dilini seçtiğimiz için burada İngilizce sürüm notlarını da yerleştirmeniz gerekmekte. Türkçe seçseydik burada Türkçe notları seçmemiz gerekirdi. Tüm incelemeleri tamamladıktan sonra kaydet diyoruz. Sürüm inceleme butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane hata ve 1 tane uyarı aldık. Bu hata ve uyarıların sebebi bir mağaza sayfası oluşturmadan uygulama yüklemeye çalışmamızdan kaynak. Uygulama mağazasını oluşturmak, gizlilik protokolünü hazırlamak ve diğer adımları tamamlamak için kontrol panelinde listelenen adımları tamamlamamız gerekmek. Ayrıca uygulamamızın COVID-19 temas izleme ile alakalı bir alakası olup olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu uygulamanın hangi ülkede yayınlanacağını da seçtikten sonra bu hatalar gidecek. Bu hataları gidermek için altlarında bulunan butonlara tıklayabilirsiniz. Öncelikle COVID-19 temas izleme hatasını giderelim. Eğer uygulamanızın COVID-19 ile alakası yoksa bununla alakalı seçenekleri seçin. COVID-19 hatasını giderdik. Diğer adımları tamamlamak için kontrol paneline gidelim. Burada gördüğünüz gibi üretim sürümüne yani yayınlama sürümüne geçmeden önce uygulamanızı dahili olarak veya da alfa ve beta şeklinde test etmenizi önermek. İsterseniz dahili beta sürümü oluşturabilir ve test kullanıcılarıyla uygulamanızı test edebilirsiniz. Bunun için test kullanıcılarını seçmelisiniz. Ardından bu test için bir sürüm oluşturmalısınız. Eğer uygulamayı test etmek istemiyor ve direkt yayınlamak istiyorsanız o zaman uygulamanızın kurulumunu buradan tamamlamanız gerekmek. COVID-19 temas izleme seçeneğini işaretlemiştik. Bu yüzden bu hata ortadan kalktı. Uygulama erişimi, reklam, içerik derecelendirme ve diğer adımları da tamamlamamız gerekmek. Uygulama erişimi kısmında eğer bütün işlevler özel erişim olmadan kullanılabilecek durumdaysa bu işareti, değilse diğerini işaretliyoruz ve kaydet diyoruz. Reklam kısmında uygulamanız reklam içeriyorsa bunu, içermiyorsa hayır
reklam içermiyor tuşunu işaretliyoruz ve kaydediyoruz. İçerik derecelendirmelerinde bir anket tamamlamanız gerekir. Bu anket sonucuna göre uygulamanızın çocuklar için veya da hangi yaş grubu için uygun olup olmadığını belirlemektedir. Bu anketi tamamlayarak bu hatayı kaldırabilirsiniz. Hedef yaş ve hedef kitlenizi buradan belirlemeniz gerekmektedir. Uygulamanızın ayrıntılarını, reklamları ve Play Store'daki varlığını buradan belirttikten sonra hedef kitle ve içerik hatası da ortadan kalkacak. Uygulamanın güvenliği içinde bir gizlilik protokolü oluşturmanız gerektiğinden dolayı ve benim hayali uygulamamda bir gizlilik protokolü şu anda oluşturulamadığından dolayı ben bu hayali uygulamayı şu anda yayınlayamıyorum. Ancak siz belirttiğim adımları tamamladığınızda bu hatalar ortadan kalkacak ve üretim kanalına sunumu başlat tuşu aktif hale gelecek. Hali hazırda üretimde olan TikToDo adlı uygulamamı inceleyerek bu durumu gözlemleyebiliriz. TikToDo uygulamamın sürümlerine genel bir bakış attığımda şu anda tüm ülkelerde yayında olduğunu görmektesiniz. Şu ana kadar 4 farklı sürüm Google Play'de yayınlanmış ve tam kullanıma sunum durumunda. Uygulamanız yayınlandıktan ve yüklendikten sonra birkaç gün veya hafta içerisinde uygulamanızın anketleri ortaya çıkacak. Buna göre uygulamanızı güncelleyebilir ve geliştirebilirsiniz. Yeni bir güncelleme yayınlamak istediğinizde yine aynı şekilde Flutter Build ile çıktı aldıktan sonra bu çıktıyı yüklemek için yeni bir sürüm oluştur tuşuna tıklayabilirsiniz. Geri kalan adımlar aynı şekilde ilerleyecektir. Sıfırdan bir mağaza sayfası oluşturmanıza gerek yoktur. Aklınızda bulunması gereken şey uygulamayı güncellerken PubSpec YAML dosyası içerisindeki versiyon altında bu versiyon numarasını da güncellemeyi unutmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde aynı versiyon numarasına sahip sürümler yüklenemez. Bunun için önceki versiyon 1.0.0 ise bir sonraki versiyon en az 1.0.1 olmalıdır. Artıdan sonraki numarada en az bir numara artmalıdır. Önceki sürüm 2 ise bir sonraki sürüm 1 olamaz. Ayrıca unutmayın, bir uygulamayı üretim versiyonu yani yayınlanma versiyonunu aldıktan sonra eğer birileri indirdiyse ve mağazada aktif olarak indirilmeye devam ediyorsa Play Console hesabınızdan silemezsiniz. Sadece yayından alabilirsiniz. Yayında olan bir uygulamanın Play Console'dan tamamen silinebilmesi için tek şart yayında olduğu süre zarfında hiç indirilmemiş olması gerekmekte. Play Console'dan bu hiç indirilmemiş ve silmek istediğiniz uygulamayı silmek için Play Console destek ekibine başvurmalısınız. Aklınızda bir soru işareti veya da bir öneriniz varsa lütfen yorumlarda bunlardan bahsetmekten kendinizi geri koymayın. Videodaki izlediğimiz adımlar dışında bir talimat veya da bir hata aldıysanız lütfen yorumlarda belirtin. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.